Burası sadece arkadaşlar ölüler için. Ölebilirsiniz her an. Her an ölebilirsiniz. Çok ağır tütsü kokusu var. Hani insanlar transa geçiyor. Duruyor orada. Kendini kaybetmiş bir durumda olabiliyor mesela. Yüzüne 2 defa, 3 defa, 5 defa çarpmasının bir anlamı var. En sonunda tamamıyla kafasını sokuyor alta. Bu şekilde arınmış oluyor. Bunu 45 derece çevirmişler, yan çevirmişler. Nazi sembolüne benzetmişler. Fakat bu Nazi sembolü değil. Buranın bütün kaynak sularını zehirliyor. Gökyüzünden aşağı iniyor ve asasını yere vuruyor ve bu Tirta Empul kaynak suyu yerden fışkırıyor. Herkes bu şekilde suların altına girerek arınıyorlar. Onun çok arınacak günahı yok ama benim surata bakın. Ben çeşmelerin bir kısmı kötü karmayı engelliyor, birisi kötü kabusu engelliyor, biri de hastalıklara şifa alıyor. Arınamam yani benim günahları temizleyecek hiçbir su yok. Her yer sanat dolu yani hani. Çok fazla tapınak var, çok fazla tapınak geziyoruz. Her yerde tapınak, her yerde bir ritüel, her yerde bir dua seansı, dans, gösteri vesaire. Fakat arkadaşlar her tapınağında kendine ait bir hikayesi var. Biz de Pura Tirta Empul tapınağına geldik. Yani kutsal su tapınağı. Burada herkes tapınakta suyun içerisine girip, farklı suların içerisine girip orada günahlarından ve sevaplarından da arınan bir sürü kişi var. Çünkü neden sevaplarından diyorum? Yanlış suyun içerisine girdiğinizde lanetleniyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yani günah keçisi ilan ediliyorsunuz gibi bir durum var. Bakalım şimdi biz de orayı gezeceğiz. Hep beraber gidelim. Pura Tirta Empul sadece Bali'nin değil tüm Endonezya'nın en kutsal 9 tapınağından biri kabul ediliyor. Bu tapınağın temelleri tam olarak milattan sonra 962 yılında Varmadeva Hanedanlığı döneminde atıldı. Yani şu an üzerinden yürüdüğümüz bu taşların ve bu suyun 1000 yılı aşkın bir geçmişi var. Tapınağın adı olan Tirta Empul, yerel dilde kutsal dağ kaynağı anlamına geliyor. Bali halkı burayı adanın koruyucu 6 tapınağından biri olarak görüyor ve bu yüzden buradaki her taşın bir ruhu olduğuna inanıyor. What? Ha, okey. Arkadaşlar bunları giymek zorunluymuş. Şimdi Fadila giyiyor. Bu şekilde gideceğiz. Herkese giydiriyorlar. Herkese giydiriyorlar yani. Umarım çok ıslanmayız yani nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilmiyorum ama burada yine uyarılar var. Yapman gerekenler ve yapmaman gerekenler olarak. Arkadaşlar bu arada Bali'nin başkanı şurada kalıyor. Evi de orası. Baya yakın yani bu temple'a. Buraya çok yakın. Biz hatta başta yolu biraz karıştırdık. Oraya doğru girdik. Biz dediler çıkın. Ne işiniz var burada? Sonrasında buraya geldik. Herhalde her gün arınıyordur. Bu arada Bali'nin başkanı, lideri arkadaşlar o da Hindu. Yukarıdaki Tampak Siring Sarayı'nın burada olmasının çok özel bir nedeni var. Endonezya'nın kurucu lideri Sukarno, annesinin Balili olması nedeniyle bu adaya ve özellikle bu tapınağın enerjisine aşıktı. Sarayı tam bu noktaya yaptırdı ki her sabah kalktığında kutsal kaynağın sesini duyabilsin. Sukarno döneminde bu sarayda dünya liderleri ağırlanırdı ve Bali'nin mistik havası küresel diplomasinin bir parçası haline geldi. Bugün bile saray bölgedeki en yüksek güvenlikli ve gizemli yapılardan biri. Size ufaktan da bir ritüeli gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tütsüleri yaktılar. Dediğim gibi yine o kasenin içerisinde orada bir sürü var görüyorsunuz. Dilek diliyorlar, adıyorlar, dua ediyorlar. Sonrasında gidiyorlar oraya koyuyorlar bütün tabakları. O tütsüler de Tanrı'ya ulaşmasını sağlıyor çiçeklerle beraber. Tütsüler fena kokmuyor, güzel kokuyor. Ama yani bir ağır bir koku var. Yani çok fazla tütsü olduğu için çok ağır kokuyor. Şimdi bakalım giriyoruz şimdi arınma yerine. Arınmadan çıkmak yok Fadila. Bakın şu an arınma seansı var suların altında. Herkes bu şekilde suların altına girerek arınıyorlar. Sıraya girip de arkadaşlar. Tabii biz şu an maalesef buraya giremeyiz. Çünkü yani kıyafetlerimiz de var. Bir de yani şu an hiç çekilecek çile değil. Anlayın sadece bu kıyafetleri giyip aşağıda suyun altına giriyorlar. Olay bu arkadaşlar. Herkes bugün arınıyor ya. Biz de mi arınsak ne yapsak hani? Bu arınma havuzlarının bulunduğu bölüm Jabatengah yani Orta Avlu olarak adlandırılır. Bali Hinduizminde tapınaklar 3 bölümden oluşur. Dış avlu, orta avlu ve en kutsal olan iç avlu. Havuzlardaki bu ritüele Melukat adı veriliyor. Sadece fiziksel temizlik değil, mana yani zihin ve atman yani ruh arasındaki dengenin yeniden kurulması amaçlanıyor. Balililer her dolunayda ve yeni ayda buraya gelerek negatif enerjiden kurtulmayı bir yaşam disiplini haline getirmişler. Fadila çok masum. Yani çok masum. Az bakın şuna.
Çok masum gördüğünüz gibi. Onun çok arınacak günahı yok ama benim surata bakın. Ben kesinlikle you don't need to enter of the pool but I have to wear because I have a so big. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi 30 tane çeşme var yan yana. Başta şuradan başlıyor 2 tane olmak üzere. Diğer bölüm de var. 30 tane çeşme var. Herkes her birinin altına giriyor. Çeşmelerin bir kısmı kötü karmayı engelliyor, birisi kötü kabusu engelliyor, biri de hastalıklara şifa alıyor. Bu şekilde suyun altına girip ya kafalarını sokuyorlar ya da yüzlerini vuruyorlar. Bu şekilde temizlenmeye, arınmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi buradaki çeşmeler normalde dediğimiz gibi onlardan arınmak için, fakat şuradaki çeşmeler arkadaşlar kullanılmıyor. Buraya giriş yasak. Burası sadece arkadaşlar ölüler için. Ölülerin ruhlarını arındırmak, onları temizlemek için bu çeşmeler kullanılıyor sadece. Eğer turist olarak veya yabancı olarak girmemeniz gerektiği gibi bu çeşmelerin altına girerseniz arkadaşlar, zaten bu yasak, fakat eğer oldu ki girdiniz, onların inancına göre siz ölüm enerjisini üstünüze çekmiş oluyorsunuz. Ölümü çağrıştırmış oluyorsunuz. Yani ölebilirsiniz her an. Her an ölebilirsiniz. Yani hiç belli olmaz. Ölüler için ayrılan bu bölüme Tirtha Pengentas deniliyor. Bali inancına göre beden ölür ama ruhun serbest kalması için temizlenmesi gerekir. Buradaki su ruhun reenkarnasyon döngüsünde, yani yeniden doğuşta temiz bir başlangıç yapabilmesi için kullanılır. Bir turistin buraya girmesi sadece ölüm enerjisi çekmekle kalmaz, aynı zamanda tapınağın kutsallığını bozan cemer, yani kirlilik durumunu yaratır. Bu yüzden bu kurala uymayanlar tapınaktan derhal uzaklaştırılır. Yani biz de arınmak isterdik de arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum oldu. Arınamam. Yani benim günahları temizleyecek hiçbir su yok. Şöyle girecektik, karar verdik. Havlu yok dediler. Biz de bilmiyorduk yani böyle bir şey falan. Kurulayamam kendimi, bir de gir çık falan, çok sıkıntı. Hani yağmurda başlarsa bu sefer de hiçbir anlamı kalmayacak burada. Arkadaşlar aniden yağmur başlayabilir. Şu an biraz güneşli, havalar güzel. Şu an baya arınıyorlar. Bütün her şeyi buraya bırakmışlar. Bakın erkeklerde şu da var. Çocukların görürsünüz kulaklarında şuraya çiçekler de koyuyorlar. Aynı şekilde. Bu da ritüellerin bir gereği yani orada. Çok ağır tütsü kokusu var. Diğerleri de var mesela. Yaktıkları için burada bildiğin hani insanlar transa geçiyor. Yani zaten kutsal su olduğuna inanıyor, geliyor, kendini yıkadığını, günahlarından arındığını hissederek hani o psikolojiyle geliyor zaten buraya. O psikolojiyle geldiği için otomatikman transa geçenler bile oluyor mesela. Şimdi havuzun başında bu şekilde yaslanıyor ama duruyor orada. Kendini kaybetmiş bir durumda olabiliyor mesela. Şurada da arkadaşlar nasıl yapması gerektiği gösteriliyor zaten. Sadece kendi kafanı sok, hani öyle yıka diyor. Şu başlıklardan tutma diyor. Suyun geldiği yere başları tutma diyor. O şekilde bir ritüel yapıyorlar arkadaşlar. İstedim girmeyi ama şimdi benim naciz vücudumu görecekleri için o yüzden çok istemedim ya. Bu vücudu ben yıllardır saklıyorum. Şimdi görürler falan, hani ayıp olmasın yani. Bir abimiz Türk herhalde. Yanlış duymadıysam ya abdest aldın mı falan diye. Şimdi böyle şeyler yapmayın. Suyun giderine baktım, gelirine baktım. Nereden geliyor? Buradan geliyor ama hani bu su nerede devir daim yapıyor, nasıl yapıyor, nereye gidiyor onu ben tam anlayabilmiş değilim. Şimdi buraya insanlar giriyor. Yani sonuçta biraz pisleniyor, kendi pislikleri de dökülüyor, saç özellikle, yani hiç onu nasıl sağlıyorlar tam olarak ben burada çözebilmiş değilim. Biraz aradım ama bulamadım, yani bir altyapı vesaire bir makine bir şeyi bulamadım. Hani altta mı var acaba onu da çözemedim. Bu arada burada balıklar da var. Bak bir sürü balıklar var, şu balıklar fish. Bak balıkları umarım görüyorsunuzdur kamerada. Bilmiyorum burası nasıl arındırılıyor. Balıklar mı temizliyor artık? Ama temiz görünüyor. Şu an berrak. Suyun dibi de gözüküyor. Tapınağın suyunun bu kadar berrak kalmasının sırrı Batur Dağı'ndan gelen volkanik yeraltı su sistemidir. Toprak altından süzülerek gelen bu su doğal olarak minerallerle zenginleşir ve tapınağın havuzlarına ulaşır. Havuzda gördüğünüz o devasa koi balıkları ise sadece süs değildir. Bali kültüründe bu balıklar bolluğu, bereketi ve koruyuculuğu simgeler. Onlara dokunmak veya zarar vermek büyük bir günah sayılır çünkü onlar tapınağın sessiz muhafızlarıdırlar. Arkadaşlar da az önce video çekiyorlardı. India. You can understand. Turkey. I just taking a video for my YouTube channel. Thank you. Şöyle biraz daha yakından bakalım ya. Bakın şimdi yüzüne 2 defa, 3 defa, 5 defa çarpmasının bir anlamı var. Ve en sonunda tamamıyla kafasını sokuyor alta. Bu şekilde arınmış oluyor. Ve çıkıyorlar. Bu şekilde temizleniyorlar arkadaşlar. Yani çok uzun bir seans değil. Tabii ki de sizin ne hissettiğinize bağlı.
Bu ritüel sırasında suyun yüze çarpılma sayısı genelde 3'tür. Bu Trikaya Parisutha kavramını temsil eder. İyi düşünce, iyi söz ve iyi davranış. 3. çarpıştan sonra zihnin, ağzın ve kalbin tamamen temizlendiğine inanılır. Arkadaşlar bu Balinese dilinde yazılan bir yazı. Hani bilgilendirme yazıyor burada. Do you know what mean? Fadile okuyamıyor bunu. Fadile anlamıyor. Ne Balinis'ten anlıyor ne de Javanis. Endonezyaca biliyor arkadaşlar. Önceki videolarda da denk geldim bu yazıya. Ya bu ne dedim? Bulamadım ama demek ki Balinis'miş. Balinese alfabesiyle yazılan uyarı tabelaları ise modern Endonezya halkı için bile okunması imkansız olan Sanskritçe kökenli bir alfabeye sahiptir. Bu yazıların korunması tapınağın 1000 yıllık geleneğini koruma çabasının bir parçasıdır. Fadile dedi ki bana bu alana girdikten sonra saçlarımızı toplamamız gerekiyormuş. Fadile'ninki zaten toplu. Yani böyle bir dağınık olmasın diye sadece uyarı var. Öyle küçük bir uyarı veriyorlar. Bakalım daha başka aranabileceğimiz yerler var mı? Ben evde size bir lavaboda böyle yüzüme su çalıp şey yapacağım onu ya. Rahat olun. Her yer sanat dolu yani hani bütün işlemeler bunların her biri taş arkadaşlar. Bunları ne kadar sürede yapıyorlar, işliyorlar bilmiyorum ama yani bu tapınakta yok arkadaşlar. Tapınakta arınma, temizlenme ritüelleri, ölen kişinin ardından yapılan tüm seremoniler, her şey bir tapınağın içerisinde tam paket yapılıyor. Evet şu tepedeki başkanlık sarayını size göstermiştik şurası arkadaşlar. Orası Endonezya'nın ilk devlet başkanı Sukarno'nun yaptırdığı Tamparsering Başkanlık Sarayı'ymış arkadaşlar. Binlerce yıllık tanrılara adanmış bu kutsal suyun hemen tepesine modern devletin zirvesini koymuşlar arkadaşlar. Yani aşağıda da mitoloji ve ritüeller akarken yukarıda da diplomasi işliyor herhalde. Oradan başkan gelip burada arınma ritüeli yapıyordur büyük ihtimalle diye düşünüyorum yani. Çünkü başkan da zaten Hindu. Arkadaşlar şimdi burada da bir Nazi sembolüne mi denk geldik? Hayır. Şimdi biraz böyle gördüm hemen. Nazi sembolü zannediyorsunuz ama Nazi değil. Bu tam tersi. Bu Nazilerden önce Asya'da svastika adında bir sembol. Bu o dilde de yine geçtiği gibi su, iyi ve vastika olmak anlamına gelen toplamda yani ikisinin birleştiğinde iyi olmak anlamına gelen sembol. Bu tüm Hindu, Budizm ve diğer dinlerinde birleşimi anlamında kullanılıyordu. Bunu 45 derece çevirmişler, yan çevirmişler. Nazi sembolüne benzetmişler. Fakat bu Nazi sembolü değil. Kesinlikle farklı. Bu Asya'da kullanılan barışın sembolü. Nazilerle karıştırmayın yani. Ben bazen aklım almıyor yani Bali'de geziyoruz cadde, sokak her yer ama her yer arkadaşlar böyle işlemeli betonlar inanılmaz bir hani yapı her yere döşemişler her yer dolu yani böyle ya akıl sığmıyor siz bunları bu kadar bu betonu inşaatta olan bir yapı da görmüyorum bu arada yani her şey olmuş bitmiş bir zamanda bitmiş ondan sonra bir daha ne inşaat yapılmış ne de bir şey yapılar güzel onlara bir şey demiyorum ama bunlara kesinlikle boya falan bir şey vurulmuyor arkadaşlar yani hani hep siyah, kara, böyle insanın içini karartan, huzur da vermeyen bir yapı. Bizimkiler de kötü, tek düze, tek renk yani hep aynı cins, saçma bir şekli var. Zaten bozuk yapılar, hiçbiri de sağlam değil. Renklilik, canlılık ya. Bizim o 80'ler, 90'lar o zamanki yapılar, evler, binalar vesaire en güzelidir. Bali'deki bu siyah, volkanik andezit taşlardan yapılan mimari, adanın doğal yapısını temsil ediyor. Bu taşlar boyanmaz çünkü Bali inanışına göre doğanın rengi en saf olanıdır. Yine bir kutsal suyumuza geldik. Kutsal olmayan su yok arkadaşlar. Burada her su kutsaldır bizim için. Kutsal olmazsa arınamayız. Bakalım Fadile kendisini arındıracak mı? Fadila so little, they cannot do like that. No, evet. Sen biraz küçüksün o yüzden görmen zor. Evet balıklar da var yine. This Şimdi the şurada salt. umarım kamerada görünüyordur bilmiyorum ama şuradan baya kaynak suyu geliyor alttan. Çıkıyor böyle fışkırıyor. Evet şurada da var. Her yerde var. Karşıda gördüğünüz başkanın sarayı Istana Tampaksirin yazıyor. Istana saray demek. Tampaksirin de bu alanın bölgenin adı yani. Orası da Tampaksirin sarayı olarak geçiyor. Üstünde de umarım kamerada gözüküyordur. Yıldız var bu arada. Yani başkanın sarayının olduğu belli. Ya her yer tütsü ya. Yani bir süre sonra artık bu kokuyu kaldıramıyorsun. En güzel koku bile olsa ağır geliyor çünkü yoğun geliyor. O koku seni bunaltıyor. O beni çekiyor, ben onu çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi yine Hindistan'dan gelen Hintliler de var ama onlar daha böyle profesyonelce turistler gibi değil de direkt suyu alıyorlar, yüzlerine çalıyorlar ve bu işi hallediyorlar. Onlar daha da profesyonel. Evet şimdi küçük bir çocuk var. Onu da sokmaya çalışıyor annesi.
Evet, şu an arındı. Şu an arındı. Gerçekten arınması gerekiyorsa o suyun değmesi gerekiyor vücuda. Kesinlikle. Hatta yıkanması gerekiyor. Sadece değmede değil, yıkanması gerekiyor. Peki bu su neden bu kadar kutsal biliyor musun arkadaşlar? Yani bunlardan da sadece volkanik bölgeden gelen kaynak suyu değil. Yani bir mitoloji inancı var. Yüzyıllar önce arkadaşlar bir kötü kalpli bir kral burada Maya Denava diye adında bir kral buranın bütün kaynak sularını zehirliyor. Tanrıların kralı Indra'da ordusu susuzluktan ve açlıktan ölmek üzereyken gökyüzünden aşağı iniyor ve asasını yere vuruyor ve bu Tirtha Empul kaynak suyu yerden fışkırıyor. Aslında bu şu an burada yıkanılan, yapılan bu ritüel tamamıyla mitolojik bir inanış. Zehirden, günahlardan arınmak için bir panzehir gibi görülüyor arkadaşlar. Şu an düşüyordu kız. Yani şurada merdiven var ama yani basamak betondan felaket üstü yosun gibi bir şey tutmuş ve kayıyor. Çok fena kayıyor. Düşenler oldu ve düşmeye meyilli olanlar da oldu. Bakın size gösterdiğim nazi sembolleri her bir musluğun başında var. Her birinin başında var. Ve birçok yerde de görürsünüz zaten arkadaşlar. Abimiz turuncu renklere bulanmış. Tam olarak kim olduğunu ne olduğunu bilmiyorum ama yani daha üst kademeden biri olabilir. Yani biz ıslanmadan dönüyoruz. En büyük karımız da bu arkadaşlar. İşte suya dediğim nedenden dolayı, sebepten dolayı giremedim. Giremem yani oraya. Fadile de yoruldu. Are you tired? Evet, Türkçe'de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Denemek istedim de sadece şu kıyafetlerle yapıyorduk. Bu kıyafetleri giymek zorundaydık. O kıyafetleri giymek için tekrar değiştireceğiz. Tekrar giyineceğiz. Ve oraya tütsüleri koydular. Arkadaşlar bu tütsüler Tanrı'ya ulaştırıyor. Evet, onlar da dileklerini diledi. Gelirseniz bu temple'ı lütfen ziyaret edin. Burada güzel anılar biriktirirsiniz. Şurada şu an üstümüzü bir değiştireceğiz. Şu etek şeysini vereceğiz yani onlara. Başka bir şey değil. Evet, şuraya koyduk. O girişte o muz satan ablalar 2 tane. Yani abla mı desem ne desem bilemedim ama muzu veriyor böyle parmağım kadar. İlki bedava diyor. Ücretsiz. İşte ikinci alırsan ücretli falan diyor. Arkadaşlar gelene geçene öyle bir kazık attı ki birine 5.000 Endonezya rupisine de verdi. Birine gitti 200.000 Endonezya rupisine de verdi. Bir tane muz. Bir tane muz. Bir tane. One banana. Banana. They sell different. Sometimes 45, 25, 200. Ya. 200.000 Endonezya rupisine sattı ya. 200.000 ya. 200.000 Endonezya rupisi arkadaşlar 526 lira yapıyor. Yani o nedir? Burada da güzel şeyler var. Satıyorlar. Herkes küçük, estetik, güzel. Thank you. Arkadaşlar çok fena bir sanatkarlık var bunlarda. Tapınağın dışında bizi bekleyen o meşhur pazar yeri ise aslında tapınak ekonomisinin bir parçasıdır. Geleneksel olarak bu pazarlar tapınakların bakım masraflarını karşılamak için kurulur ancak günümüzde bu durum turistleri yakalamaya çalışan agresif bir pazarlık yarışına dönüşmüş durumda. Şey var ya baya bilmem ne. Bakın ha. Şunu çalıyordu. Elinde gördüm. Güzel ses çıkarıyor. Ama bak şu an herkes çalıyor. Alalım diye herkes çalıyor, ses yapıyor. $1 diyor. $1 değildir abla o. Sen bizi kazıyorsun kesin o. $1 alamayız biz. Bizim Türkiye'de ya her şey 1000 lira ya mesela. Ne alırsan 1000 lira. Dışarı çık, içeri gir 1000 lira. Yemek yedim 1000 lira. Burada da 100.000 Endonezya rupisi. Bura bizim şeye dönmüş ya. Tahtakale'ye dönmüş yani. Yani şunlar hala daha sıra dışı. Döndük dolaştık. Temple'dan sonra en iyi ne gider arkadaşlar? Tabii ki de dondurma. Şimdi Fadile seçiyor. Yine müthiş renkli dondurmalarıyla. Arkadaşlar şu ikisine 30.000 Endonezya rupisi istedi bak. Bak 80 lira. Şaka mı bu? Şimdi ondan sonra Bali esnafını hadi geldi öv. İscava'da yemeği zaten hani böyle doyurucu bir yemeği aşağı yukarı 15.000 Endonezya rupisine alıyorsun. Ama burada 15.000'e bir tane şu dondurmayı alıyorsun ya. Şaka gibi. Orada karın doyuruyorsun, burada dondurma al. Yani şimdi ne anlatalım biz? Şöyle dondurmamızı yiyelim ve burada daha fazla kazıklanmadan ağacına defolup gidelim yani. But this is better than one banana. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Pura Tirtha Empul'u gezdik sizinle beraber. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanala abone olun, beğenin ve yorum yapın. Sıradaki de yine gelecek. Bali'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Güle güle.